İsmail şurada var. Şimdi bu kasa bizim başkanla ikimizin mi? Evet, evet. Burada köyde ilaç kullanımı var mı abi bahçede? Çok güzel tatlanmış ama. Bırakın beslenme çantasına meyveleri benzeri şey götürmeye. Ama ona kıyama buna kıy. O zaman biz açlıktan ne yapacağız? Sen yumurta da yeme o zaman. Köyceğiz Kadın Kooperatifi kurdu arkadaşlar. Evet. Seni biz Tunceli'de ve Ovacık'ta başarılı köy enstitü tarım politikasıyla tanıyoruz. Köyceğiz'e yerleşme kararı alıyorsun. Şu anda benim yoldaşlarım, arkadaşlarım tarımsal mesele üzerine Ovacık Doğal Kooperatifi bölgede çalışmalarını güçlü bir şekilde yapıyor. Evet. Herhangi bir şey hariç. Başkana yükleyebildiğimiz kadar yükleyelim şeyleri. Narla birçok benzerliğimizin olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Tam burada videoları açmayı çok seviyorum. Özellikle Dalyan ve Köyceğiz Çandır Köyü videoların başında tam burada. Biraz sonra tekneyle karşıya geçeceğiz. Video açmayı çok seviyorum. Yine güzel bir video ile karşınızdayım. Çandır Köyü'ne geçiyoruz. Şu an tam nar bozum zamanı. Yani nar bahçelerine yakın yerlerden geçiyorsanız oralarda çalışan işçileri göreceksinizdir. Çalışanlar, yevmiyeciler vesaire. Yine tam böyle nar bozum zamanında buralardayım. Özbekistan dönüşündeki ikinci video ve muhteşem ekibimle beraber bu ekibi toparlamak hem çok kolay oluyor hem çok zor oluyor. Bir araya getirmek, programları bir araya gelmesi vesaire falan çok zor oluyor ama keyifli oluyor. Çünkü amaçlar bir, ortak noktalarda buluşuyoruz. Odak konuları aynı çünkü. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz. Güzel bir nar bahçesinde ağzımızdan burnumuzdan kırmızı kırmızı sular akarak narlarımızı yiyeceğiz. Böyle yemeği çok seviyorum çünkü. Ondan sonra nar konusunu konuşacağız. Biliyorsunuz daha önce bir kooperatif konusu konuşmuştuk. Videomuz başlıyor bakalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Üstadım nedir biliyor musun? Şunlar. Kantaron çiçeği. Evet, bu kahverengilerin hepsi olmuş, ondan sonra toplanmamış kantaron çiçeği. Şimdi bunlar dağılacak, yüzlerce, binlerce tohum. Şimdi sürdüreceğiz burayı. Kantaron biliyorsun zeytinyağının içine konuyor ve rengini veriyor. Ve kantaron sağlık yönünden çok ciddi anlamda yaralara, deri yenilemesine ve diğer konularda örneğin mide rahatsızlıklarında zeytinyağla karıştığı için müthiş bir yani insan sağlığı yönünden kantaron yağı birleştiği zaman çiçeğiyle mükemmel bir gıda ürünü çıkıyor ortaya. 2 Kasım Cumartesi günü bir araya gelen. Hani bizim kaptan tesislerimiz vardı ya arkadaşlar. Şu anda ismi Çatı Yuva diye geçiyor. Orada buluşacağız. Cumartesi günü saat 2'de buluşalım. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey vardır. Oturup konuşalım. Çünkü bu bölgede bayağı üretim yapıyoruz. Narenciyelerimiz şu anda daha henüz bunlar yalnız yaz portakalı. Bunlar Mayıs'tan önce olmaz. Mayıs'ta olur. Mayıs'tan sonra. Bu arada diğer tarafta Washington portakallarımız var. Onlar Ocak-Şubat ayında olur. 2 tür limonumuz var. Bir enterdonat limonu, bir de yerli limon dediğimiz. Yerli limonu Mayıs-Haziran'a kadar dayanır ama enterdonatlar en geç Ocak-Şubat'ta artık toplanması gerekir. Çünkü su ve kabuk sisteminde kendini bulur. Toplandığı zaman enterdonatta müthiş bir limon suyu elde edersiniz. Onlar biraz böyle büyükçedir. Yani yerli limon daha küçüktür. Yumurta kadardır. Ama enterdonatlar onun 2 katı, 3 katı olur. Ve sulama suları şeydir. Şurada bakın çok güzel siyah ve beyaz incir ağaçlarım var. Mükemmel şeyler elde ediyorsun. İstediğiniz bakın budama makası var başkanım. Bu şey yok. Bu hayvanların hakkı. Hayvanların hakkı. Başkanım o var ya şu anda en tatlısı o. Biliyorum ama hayvanların hakkı yazıktır. Yesinler. Yok, ben zaten onlara dokunmuyoruz. Ben mısır ektim abi. Bir bölümünü böyle en büyüğünü karga geliyor onu açıyor. Mısırı. Açıyor, vuruyor, yiyor. En büyüğünü tam işte müdahale edilsin falan dedim. Ya karışmayın onun da. 500 tane mısır koçanı var. 3 tane de onlar yesin diyorum da. Kesinlikle zaten doğanın bütünlüğü içerisinde
Aynen. Onların rızkına dokunmamak lazım. Her zaman onların yiyecekleri bu meyvelerin sayesinde olur. Şimdi onlar Bölünenleri su yapıyor değil mi? olmuş. Tabii bunlar olmuş. Artık tadından ve yenmesi lazım veyahut da toplanması lazım. Bu çatlayan narlar en tatlı, en güzel narlar Evet, ama onları- durumda. Onlar nar suyu veyahut da nar ekşisi ekşi yapıyor. kaynatılarak nar ekşisi olabiliyor. Burada köyde ilaç kullanımı var mı abi bahçede? Bu kullanmak şu yasak işte tabelaları koyduk. Evet. Aa bak güzel incir bulabildin mi vallahi çok iyi. Var daha yukarılarda incir var. Ben doğayla aram iyi olduğu için abi gittim her yerde bir şey buluyorum. Aynen. Ben de öyle. Ben de öyle. Doğada ne bulursam gerçekten yerim. Suyun az çıktığı ağaçlar var. O ağaçlara ilave su yapıyor. Çok güzel. Sevgili başkan. Çok güzel. 36 metreden çıkan suyum var. Evet. Ve çok tatlı bir su. Yere düşenleri tahammül edemiyor. İşte bunda bir şey yok ki. Hiçbir şey yok. Ben yere düşeni hızlı bir şekilde şey yapıyor mesela. Diyelim kurt benzeri şeyler giriyor ya. Evet. Çok hızlı bir şekilde tatlandırıyor. Ben sabah her kalktığımda şeye gidiyorum. Bulunduğum yerde bahçe. Armutla elmanın altına giderdi. Şimdi de cevizin altına gidiyorum. Her sabah en az 3-4 tane düşmüş ceviz buluyorum. Sabah kahvaltıdan önce yiyor. Şimdi peki bunlar neden düşüyor? Çünkü narı dalından koparmak zor. Çok zor. Zor. Neden düşüyor? Çünkü biraz sonra bakın burada da izler var. Geceleyin bizim burada ücretsiz olarak çapalama yapan benim dostlarım var. Kimler biliyor musunuz? Domuzlar. Domuzlar. Domuzlar giriyor. Şimdi ben size göstereceğim, şaşıracaksınız. Bütün fidanların diplerini çapa yapıyorlar. Yalnız çok enteresan. Bunlar narları, alttaki tabandaki bütün narları hem de var ya fabrikasyon kabuğunu bırakarak içini yiyorlardı. Ve şey olarak bakın yenmiş. Bak bunlar girmişler. Haklarını almışlar. Gördüğünüz gibi epey nar yemişler. Afiyet olsun. Çatlıyor gördün mü? Afiyet olsun. Bu domuz dostlarım bütün fidanlarımın dibinin çapa işlerini yapıyorlar. Hemen yiyelim vallahi. Dur ben kendi payımı kendim alırım buradan. Of. Bu nasıl yenmez yani? Nasıl yenmez? Şimdi Murat da şimdi çocuk tabii ki senin ama iki elini de doldurmuşuz. Biz şimdi yersek Yemesin diye yaptık yemesin ya. diye yaptın herhalde vallahi bana da öyle geliyor. Şimdi ilaçsız olunca direkt yiyebiliyorsun. Normalde ilaçlı böyle bahçelerde bunları yiyebilme ihtimalin yok. Mecbur yıkamak zorunda kalıyorsun. Benim çok sevgili dostum var. Yeditepe Üniversitesi'nde narın koronaya kesinlikle mükemmel bir ilaç olarak iyi geldiği Antioksidan yanının olduğunu duydum. Yeditepe Üniversitesi laboratuvarlarında bulundu. Tescili de yapıldı. Yani zaten doğadaki her şeyin çözümü meyvede ve doğal sebzededir. Her zaman söylüyorum, nar herhalde en çok sevdiğim meyve olabilir. Buralara ilk taşındığımda, ilk geldiğinde demiştim ki birçok bilmediğimiz rahatsızlığımız haberimiz yokken geçebilir. O yüzden o anlamda nar çok önemli. Çok fazla tüketiyorum. Suyunu da çok içiyorum. Ama bir şeylere duygusal bakmayı çok seviyorum. Narla birçok benzerliğimizin olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama böyle yerken hep aklıma gelir. Uzun uzun bir şeyi incelemeyi çok seviyorum. Bu içinde sakladığı binlerce tane var ya. Sanki adeta biz gibi. Bir gün güneşli geçse bir gün sorunlu geçiyor hayatımız. Hep öyle. Şu anda da işte gündem falan o ayrı konu da. Ama sanki küçüklü büyüklü, irili ufaklı binlerce sorun, dert, mutluluk barındırıyor içinde. Ama koruyucusunun içinde. Binlerce taneyi içinde gizliyor. Bizimle tek farkı düşüncesi ve hisleri olabilir. Çok güzel tatlanmış ama. Oradakiler ekşiydi. Bu güzel ama. Burada benim yetiştirdiğim ağaçlarımda tatsızlık olmaz. Onlar beni çok seviyorlar.
Çünkü ben onları burada tek tek hepsinin gönüllerini alıyorum. Bir eksiğiniz var mı, bir ihtiyacınız var mı diye soruyorum. Onlar da meyvelerini bol bol veriyorlar ve sonra zamanı gelince tatlandırıyorlar. Olayın özü bu. Ben önce yiyeyim sonra konuşurum. Bir şey söyleyeceğim. Şunu kesinlikle söylüyorum, şaka değil. Çiçekler, ağaçlar sevildiği zaman kesinlikle bir grafik eğrileri vardır ve bu ispat edilmiştir dünyada. Bir yetiştirdiğiniz ağaç. Hayır, bir örnek vereyim. Birçok şeylerde ben İstanbul'daki inşaatlarımı da yaparken meşe kaplamalar falan alıyorduk veya ceviz kaplama. Örneğin bir ağacın altında devamlı bir aynı sahip 30 yıl, 20 yıl o diktiği ağacın altında oturmuşsa o kişinin profili ağacın gövdesine geçiyor. Ve meşe kaplamalarda bir bakıyoruz, bir kaplama yaptırıyorum, insan profili çıkıyor. Onların fotoğrafları var bende. Yani bu gerçek. Çok güzel ama ya. Yok kalsın, dalında kalsın abisi. Biraz daha yaşasın yazık. Biraz daha yaşasın peki. Evet başkanım, sen Ovacık'ta nohut, fasulye bir anda atıl vaziyette duran arazileri üretime soktun. Nohutlar, fasulyeler, Türkiye'de mükemmel bir örnek yaratmıştın. Ve bir anda köylünün o atıl duran tarlalarını üretime sokarak ekonomiye değer kazandırmıştın. Ve biz tabii hiç tanımıyoruz seni. Bizde son derece iyi intibalar bırakmıştın. Sonra bir baktık Köyceğiz bölgemizde, burada seni görmek şansını elde ettik. Ya aslında abi kooperatifçilik ülkenin birçok alanda, birçok yerde ihtiyaç duyduğu bir şey olmaya başladı. Çünkü bugün nar bahçelerinde 8 lira 9 liraya tarladan topluyorlar. Evet. Üreticinin neredeyse maliyetinin zor karşılayabilecek bir şey. Şimdi birlikler, kooperatifler ve benzeri şeyler oluştuğunda emin olun bunların her biri aslında üreticinin emeğinin karşılığını aldığı bir hale dönmeye başlar. Biz bu anlamıyla da önemli buluyoruz. Yani kooperatifçilik meselesini önemli buluyoruz. Topraklarda yaşayan her bir insanın ürettiği şeyin değerinin karşılığının olması. Şimdi düşünsene abi, yani şöyle düşün. Köyceğiz'e geldim geleli böyle onlarca bahçe geziyorum. Burada olduğu gibi o bahçeleri gezerken doğal üretimin yapılması için elimizde geldiğince insanlarla diyalog kurmaya çalışıyoruz. Ama burada zaten doğal üretim yapılıyor. Organik sertifikalı falan benzeri üretim yapıyor. Kesinlikle. Şu çok önemli. Bakın mesela öğrenciler, ilkokula giden öğrenciler bırakın beslenme çantasına meyveleri benzeri şey götürmeye, beslenme ile ilgili ekmek ya da bir simit zor götürebilirken buralarda, yerlerde, bahçelerde ya da narencenin bütün bölümlerinde 1 lira, 2 lira, 3 lira, piyasada 27 lira, 30 liraya sattıkları, 1 liraya aldıkları, piyasada 40-50 liraya sattıkları, burada 7-8 liraya aldıkları bir süreci görünce hakikaten içimiz acıyor yani. Galiba hepimizin, tüm üreticilerin ortaklaştığı, bütün böyle büyük birliklerin oluştuğu, aynı zamanda tüketim yerlerinin de açıldığı, insanlara burada hiç aracısız bu ürünleri ulaştırmak, hem o alıcıya 10 lira aşağı, 20 lira aşağı, hem burada 3 lira, 5 lira yukarı, yolda gelirken limonlarını kesip atan, 50 yıllık, 60 yıllık limonlarını kesip atan üreticiler var. Biraz önce önünden geçtik. Evet. Buranın en büyük çiftliğinde çekim yaptık benim sevgili dostum. Ve onun çiftliğinde 1 liraya limon maalesef alıcı olmadı. Ben size şöyle bölgenin istatistiğini söyleyeyim. 100.000 ton limon olur, 100.000 ton nar olur bu bizim Köyceğiz Ortaca bölgemizde. Ve 100.000 ton da portakal, Washington portakal olur. Ve bu bölgede gerek toprak yapısından, gerekse havasından ve mevsimsel olarak Adana gibi aşırı sıcak olmaması nedeniyle Türkiye'nin en lezzetli portakal, limon ve narı bizim bölgemizde oluyor. Bu bir kendimize bir övgü değil yani. Türkiye'nin etrafındaki hiçbir komşuda limon ve narenciye yetişmiyor. Peki bunları bizim gerek belediyemiz gerekse yetkililerimiz bunları belirli bir tırlara koyup da
belirli yerlere gönderemez miydi? Gönderebilirdi ama olmadı. İnşallah bu sene böyle bir şeyle karşılaşmayız diyorum. Çok az bilgi sahibi olduğumuz alan. Burada siz bunları daha iyi biliyorsunuz. Onun için araştırıyorum. Mesela ben şu anda 2-2,5 aydır bu bölgede elma bahçelerine gittim, nar bahçelerine gittim, işte narenciyerin bahçelerine gittim ve bu bahçelerde bütün üretici özellikle bu meselelerde biraz kaygıları var ki haklı. Bir önceki dönemde Çok haklılar. 2 lira 3 liraya portakal vermiş. En iyi portakal 6 liradan vermiş. Ama birçok insanın sofrasına 50 liradan 40 liradan 80 liraya çıktı. Yani 3 ay önce limon 80 liradan 90 liradan almak durumunda kaldık turizmciler. Doğru. Çünkü limon bir anda oldu. Bu tarz sürgünlerin dipten alınması lazım. Çünkü bunlar hem meyve vermez hem de ağacı yorar. Yani gördüğünüz gibi çok kolaylıkla da bu hemen kopabilir. Şimdi bu dipten gelen yabani bir sürgündür. Bunların alınması lazım. Şimdi meyveden sonra ciddi bir budamaya gireceğiz. Ağacın aşı ve meyve yaprağı budur. Bakın bunlar böyle çektiğiniz anda gelir. Çünkü bunlar yabanidir. Ağacın kendi şeyidir. Şu gerçek aşıyı koparamazsınız. Mümkün değil yani. O da biliyor. Yani ben burada misafir olarak duruyorum diyor. Ve gördüğünüz gibi bunlar asla meyve vermez ve ağacın gerçek gelişimini yorar ve bırakır. Yücel abi hiç meyve reyonumuz olmadı mesela bizim. Bizim Türkiye'de bir 30'a yakın kooperatif satış yerimiz var. Çok güzel renkleri var abi ya. Şu tadı şuna baksana ya. Bak şu mesela. Şimdi bakın şurada bir gerçekten olağanüstü bir şey. En ideal narın şekli budur. Kardeşleşme. Kızarmış, kararmamış, Avrupa'ya ihraç olarak talep edilen nar bunlar. Bu şu anda bir en az 2,5 kilo civarında var. Şimdi onun birini şöyle bir taşa vurup kıralım. Kıyamam abi. Ya ama ona kıyama buna kıyama. O zaman biz açlıktan ne yapacağız? Sen yumurta da yeme o zaman. Yerim. Sonra yeriz. Ondan sonra meyve de yeme. Ağacında kaldığı zaman çürüyecek. Yere vurduğunda şey olmuyor mu böyle suyu? Taşa vuracağız. Hayır efendim. Karpuzu bizim köyde öyle yapardık. Karpuzu, kavunu taşa vurduk mu parçalanır. O parçayı böyle alırsın. Sonra buralardan sular falan akar. Doğallık budur zaten. Şimdi önümüzdeki süreçte bunları kendi kooperatiflerimizin reyonlarını açmak istiyoruz. Arkadaşlarımız bu meselelerde doğal üretim yapan köylü üretici derdiyle diyalog kurmak istiyoruz. Sizden de biz hani bu kooperatifimizle ilgili hem bizim reyonlara destek amaçlı çünkü ilk yapacağımız hem üreticinin kazandığı hem de insanlara sağlıklı gıda hakkını düşünerek insanlara yani bu insanlarımız sağlıklı yesin abi yani niye ilaçlı ve benzeri şeyler yesin? Bunun için bir çalışma yürüteceğiz abi. Sevgili başkan şunu söyleyeyim. Bir organik tarım yapmak böyle bir pahalı falan bir şey değil. Tam tersine organik tarım ucuz bir tarımdır. Ucuz, evet. İlaç kullanmıyor, İlaç bir şey kullanmıyorsunuz. İlaca çünkü çok ciddi bir para ödüyor. Ona rağmen oluyor. Oluyor hani diyorlar ya ilaç kullanmayınca olmuyor diyorlar işte oluyor. Hayır efendim olmaz mı hiç? Ve biz ilaçlarımızı da kendimiz yapıyoruz. Şöyle bir taş bulalım. Onu şöyle bir yerde bir kıralım. Kıralım vallahi kıralım. Nasıl kırıyoruz? Köyün bağrından çıkmış bir kişisin. Taşın üstüne koy. Harika. Tamam. Kaunoslular da böyle yapıyordu. İşte bu. Kan gibi gidiyor abi. Evet kutsal ağaç zeytinde oturalım abi. Aynen vallahi. Zeytin hayranlık duydum yani. Kutsal ağaç. Doğadaki bütün ağaçları seviyorum ama şu zeytin ağacı nasıl bir hayranlık duyuyorum biliyor musun? Nar açıldığında içindeki bu kırmızı güzellikleri, zenginlikleri ortaya çıkartıyor. İnsan da ta ki onu anlayan biri yanına gelip onu dinleyene kadar, ona kıymet ve değer verene kadar bekliyor. İçini açmasını bilen biri karşısına çıktığında o da güzelliklerini, zenginliklerini ortaya çıkartıyor. Böyle bazen uzun bir şeylere anlam yüklediğimde, felsefe yaptığımda bazen diyorum ki sen ne yapıyorsun? Ama böyle derinliklere indiğinde de kendimi huzurlu hissediyorum. Çok benzerliklerimiz var. Siz de düşünsenize ya, bir yazsanıza mesela. Narla olan benzerliklerimiz neler çıkar ortaya?
Şimdi Köyceğiz Kadın Kooperatifi kurdu arkadaşlar. Evet. Bir üretim yerleri de açtılar. Ben onlardan arkadaşlara da elimde geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Tecrübelerimizi anlatıyoruz. Ya da olabilecek şeyi, onların eğer varsa bir sorunu, bir durumu birlikte ne yapabiliriz gibi. Şimdi mesela bu tür narlar ya da narinciye benzeri şeyler. Yani bu Ortaca Köyceğiz. Burası Köyceğiz'e var böyle. Burası Köyceğiz. Köyceğiz. Ve buradaki bu ürünlerin orada işlenme ihtimalinin çok daha yüksek olabileceği. Yine buradaki üreticinin ürünlerinin hem kendi gerçek değerine ulaşacağı hem de kooperatifteki kadın arkadaşlarımızın o emeğinin karşılığını alabilecek bir hale çevirmemiz lazım. Yani hepimizin desteği olması lazım oraya. O özellikle üretici arkadaşlarımızın. Çandır köyü Köyceğiz'e bağlı. Evet. Eko köyü olarak geçiyor. Çandır köyü Türkiye'de İlaç kullanması yasak. Öyle mi? Orman Bakanımızın da katılımları ve diğer protokollerimizin de katılımıyla 2 yıl önce çok güzel bir seremoniyle Çandır Köyü'nün artık bir ekoköy olduğu tescil edildi. Sevgili Başkan, seni biz Tunceli'de ve Ovacık'ta başarılı köy enstitüsü tarım politikasıyla tanıyoruz. Sen bir anda Kadıköy Belediye seçimlerinden sonra Köyceğiz'e yerleşme kararı alıyorsun. Hangi rüzgar bu taraflara sizi böyle Köyceğiz'e attı yani geldin? Bunlar hatta abi baksana. Bunlar mı attı? Peki bunları nerede gördün o zaman sevgili başkan? Şöyle bir şey söyleyeyim aslında. Ya benim için kurumsal çalışma değerli. Değerli olan kısım o. Tabii ki dersim benim için hayatımın dönüm noktası, yaşam alanım. Oraya da çok ilişkilerim, diyaloğum var. Ancak şu da iyi bilmeliyiz ki bu ülkenin genel durumunu hepimiz biliyoruz. Yani gelecek hepimiz için nasıl kaygıysa biz de siyaset mücadele eden, çalışma yürütenler de bu ülkenin geleceğine dair planları, programları var. Yani kurumsal olarak biz siyaseten de şöyle bakıyoruz. Dersim'de ya da bizim bulunduğumuz o coğrafyalarda tahıl ve benzeri tarımsal üretimi yapabildik ama 4 ay, 3 ay, 4 ay, 4,5 ay bu meyve narenci ve özellikle Akdeniz ikliminde üretimin ya da buradaki kooperatiflerin olmaması ya da doğru kooperatifçilik çalışmalar olmaması hep bizim bir ilgimizi çekiyordu. Benim görevlerim arasında bu ülkenin Dersim'de dair ülkenin tamamıyla ilgili kooperatifçilik, üretim ve onun üzerinden de üreticinin güçlenmesini istiyoruz. Bakın başkanım bir şey söyleyebilir miyim sana? Bunlar benim için belki 15 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında bulduğum şeyler bunlar. Ve hep merak etmişim. Bunun ağacını bile bilmiyordum o dönem. Şimdi bak ben belki 1,5 sene 2 sene sonra Karadeniz bölgesinde bu çalışma yürüteceğim. Sonra Sivas, Konya bölgesine geçeceğim. Kooperatifçilik, köylünün üretiminin, o emeğinin, somut emeğin gelişmesi için çaba harcıyorum. Şu anda benim yoldaşlarım, arkadaşlarım tarımsal mesele üzerinde Ovacık Doğal Kooperatifi bölgede çalışmalarını güçlü bir şekilde yapıyor. Hiç bana ihtiyaç da yok. Bu meseleleri yürütebiliyor. Köyceğiz'e geldik. Buradan bizi duyan kadın kooperatifi bize dedi ki başkanım biz böyle bir kooperatif çalışması yapmak istiyoruz. Bize destek verir misiniz? Ancak şunu dedim. İrade buranın kadın kooperatifidir. Kendileri bizim bilgimiz, eğer bir tecrübemiz varsa, faydalanırlarsa onu anlatırız. Ama esasen buradaki üreticinin değerlidir. Evet. Ben şuradaki irade benim için değerli. Bilmediklerim var, öğrenmek istiyorum. Mesela Akdeniz ikliminde birçok çalışma ve bunların her biri bizim bilgimiz dışında. Mesela bilmiyorum. Enginar nasıl yetiştirilir bilmiyordum başkanım. Şimdi onu öğrendim. Şimdi mesela Köyceğiz, Gökova bölgesinde 4,5-5 dönümlük böyle bir kolektif oluşturduk. Karnabahar, brokoli, lahana ve benzer şeyler üretiyoruz. Ama 2-3 sene sonra, 5 sene sonra tekrar Dersim'e dönebilirim. Yani bunun şeyi yok. Benim için bu ülkenin bütün alanlarında emeği örgütlenmek, tarımdan bilmediklerimi öğrenmek, bildiklerimi de dostlarımla paylaşmayı benim için çok bir görev olarak görüyorum. Yani bunların dışında. Evet. Herhangi bir şey hariç. Başkana yükleyebildiğimiz kadar yükleyelim şeyleri. Bunların dışında onu söyleyeyim sana. Bana herhangi bir yere gitseydim bunun başka bir şey olsaydı almam. Ben ama bunları görünce heyecanlanıyorum başkan. Ben üretimin, doğanın emeğini. Bak bana deseydin ki bu da 1 lira da size verip götüreceğim ama ben şu ilacı kullandım. Girmezdim bu bahçeye başkanım. Ben buna inanmasaydım girmezdim. Adım söyle gibi konuşayım size. Bu bahçenin hatırına Çandır Köyü 15 yıl sonra ekolojik köy oldu. Bunları buraya koyup torbaya koyalım. Evet. Başkanım baksana ya. Fikirlerini duymaktan çok mutlu oldum. Yukarıda kafamıza değse vallahi kırılır ha. İşte bu şimdi var ya 1 kilodan fazla. Hakikaten öyle. 1 kilodan fazla. Yani her an bir tane alsalar var ya ta gideriz ya. Şöyle söyleyeyim o
Bir hafta sonra bir 250 gram daha alır. Yani Çok güzel iş abi. işte 1,5-1,650 kilogram falan oluyor. Başkanım, ben bu fikirlerini öğrenmekten memnun oldum. Çünkü ben doğanın içinde siyaseti kabul etmiyorum. Ve sevmiyorum da. Çünkü doğa demek doğallık demektir. Siyasetse gitsin kim istediği yerde siyasetini Ankara'da yapsın veya bulunduğu şehirde yapsın, ama doğanın içinde doğal güzel bitki ve ağaçların içerisinde biz o doğallığı, doğal üretimleri devam edelim. Evet. Aynen öyle. Değerli olan bu. Siz bekliyorsunuz diye şey yaptım. Fatih abi, geçen videodan sonra hem videonun altında hem de bana özel olarak Instagram'dan bir sürü mesaj geldi. Fatih Başkan'la görüşelim. Hem özel olarak hem belki işte hem bizim bahsettiğimiz konu çerçevesinde bir şeyler söylemek isteyen insanlar oldu. Ben de dedim ki ya, hem bizim Ege Dayanışma Grubu toplantıları oluyor. Bu vesileyle toplayalım. 2 Kasım Cumartesi günü bir araya gelelim. Hani bizim kaptan tesislerimiz vardı ya arkadaşlar. Şu anda ismi Çatıyova diye geçiyor. Orada buluşacağız. Cumartesi günü saat 2'de Buluşalım. Çünkü şehir dışından gelenleri de düşündük. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey vardır. Oturup konuşalım. Çünkü bu bölgede bayağı üretim yapıyoruz. Hem bu üretim içerisinde belki de o arkadaşların bildiği ya da bu bölgeyle ilgili bir çalışması var. Hep beraber paylaşalım. Bildiğimiz şeyleri birbirimizle paylaşalım. Geçin, sizi bir resminizi çekeceğim. Ramazan mı? Ramazan ve İsmail. İsmail. Benim çok güvendiğim 2 tane arkadaşım. Buralısınız. Ben Mardinliyim. Mardin. O Aydınlı. Aydın ha, çok güzel. Ondan sonra evet, bu sevgili 2 arkadaşım. Sen de gel Yücel abi. Kendisini zaten siz seçildiğiniz zaman sizi bayağı bir yakından Evet, yalnız takip ya. ettik. Hatta Ben çok senin tebrik yanına ettik. gelirim. Eyvallah, sağ olasın. Ramazan. Ha. 1, 2, 3. Mardin neresinde? Mardin Derik. Oo, bizim Hozat'ta Derik diye bir köy var. Bizde şöyle derler. Diyorlar ki Mardin'in Derikler Hozat Derik köyünden gitme. Mardin'e de diyor yok diyor. Dersim'e Derik'ten gitmeler diyorlar. Anlaşamadık bir türlü ama bilmiyorum. Başkanım, o konuyla ilgili hiçbir bilgim yok. Ben zaten İzmir'de doğdum, büyüdüm. Güzel güzel. Ya, memleket tarih kokuyor Mardin. Bunu unutmayın. Şimdi bu kasa bizim başkanla ikimizin mi? Evet evet. Yücel abiden gizli mi alıyoruz şu anda? Yok canım ya. Yücel abi izin verirse alacağız, götüreceğiz. İzin vermezse götüremeyeceğiz. Şöyle söyleyeyim, doğanın verdiği her şey ortaktır. O zaman şu arka tarafta benim arkadaşlarım vardı. Dalın arkadaşlar. Bütün ağaçlara dalın. Dalsınlar. Yalnız bir dal kırarlarsa Ben de onlara dalarım. evet, yani dalmak değil, ağaçların bir dalı bile çok önemlidir. Başkan nasıl biliyor, görüyor musun? Tabii Bak koparma sistemini. O kadar kolay ki bak. Tabii. Ben işçiyim başkanım. Bana Marx hep işçi kal demiş. Hiç patron olma demiş. Yücel abi, demin otelde sen yokken çorba içiyorduk ya. Evet. Ben dedim ki ekmeği bayağı seviyorsun başkan dedim. Ne dedi biliyor musun? Cevap neydi? Ne dedi? Bunun için savaşıyorum. Ekmeğim için savaşıyorum. Tamam, yeterli bunlar. İsmail Kirve yeter ha. Ramazan bırak. Tamam. Reklam aksınlarım da. Durun bakayım, gel Ramazan, ortaya geç. Belgelendirelim. Sonra şantaj yapacağız. Şöyle gölge etmeyin. Peki farklarımız yok mu narla? Farklarımız da çok bence. Narın mevsimi var. Ben böyle bu aylar gelecek diye ölüyorum. Yani Eylül, Ekim gelse de nar yesek diye. Yani narın ömrü mevsimlerle sınırlı. Narın hayatı belli bir süre içinde oluyor. Belli bir sürede olgunlaşıyor, hasat ediliyor. Sonra zaman gelince yok oluyor, gidiyor. Ama insan öyle mi? İnsan hayatını bilinçle yaşıyor. İnsan seçim yapıyor. Tercihleri var. Duygularıyla şekillendiriyor hayatını. Yani narın kaderi mevsimsel döngüye bağlı. İnsanın kaderi kendi ellerinde. İnsan her an yeniden doğabilir. Verdiği kararlarla yeniden kendi önünü açabilir. Nara da bu kadar anlam yüklenir mi bilmiyorum. Dünyanın en güzel ülkemize Allah sağlık, sıhhat ve güzel günler kısmet etsin diyorum. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.